Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Zeynep bebeğimizin gövdesini tamamladık. Şimdi bugün de kafamızı öreceğiz. Ten rengimizi alıyoruz ve hemen örmeye başlayalım. Sihirli halka bilmeyenler için ilk yeni başlıyorsanız şöyle bir hatırlatma yapalım. Orta parmağımıza ipimizi 2 kere dolayalım. 1 2 kere doladım. Tığımı aradan geçiriyorum ve ipimi sabitledim. Bir sık iğne yaptım. İpimi sabitledim. Şimdi bunun içerisine şöyle biraz odaklayalım. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım. İpimi çekiyorum. Çektiğimde kısalan ipimiz burada. Kısalan ipimizi tekrar içinde döndürüyoruz. Kapanana kadar. Şimdi tekrar normal ipi çekerek sihirli halkamızı kapattık. Birinci sıramızı yaptık. İlk ilmeğimize ilmek kaydıralım. Bir zincir. Sadece burada ilmek kaydırıyoruz. Bir dahaki sıralarımızı döne döne öreceğiz. Şimdi 6 tane sık iğnenin her birine çift sık iğne yapalım. 2 tane yapalım. Bir ilmeğin içine 2 sık iğne. Yani arttırmış oluyoruz. İkinci arttırmamı yaptım. Üçüncü, dördüncü arttırma, beşinci ve altıncı arttırmamı yaptım. Evet, toplam 6 arttırma, sayımız 12'ye çıktı. Araya ince bir ip takalım. Sıra başımızı belirlemek için. Evet, 3. sıradayız. İlk ilmeğimize bir tane tek battık. Tek sık iğne yaptım. İkinciyi çift. Bir arttırıyoruz yani. Bir tek, bir çift. Tekrar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çiftle bittik. Her zaman tek sayıyla başlıyoruz. Çift sayıyla bitiyoruz. Doğru gittiğinizi bu şekilde de anlayabilirsiniz. İpimi bu tarafa aldım. Sayımız 24'e çıktı. Evet, şimdi 3. sıradayız. 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. Evet, 4. sıramızı bitirdik ve 24 sık iğneye ulaştık. Şimdi 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapıyoruz.
Evet, 5. sıramızı bitirdik. 30 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıradayız ve 4 tane tek batalım. 1 2 3 4, bir arttır, tekrar 4 tek, bir arttır, sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. Evet, 6. sıramızı bitirdik. 36 tane sık iğneye ulaştık. 7. sıradayız. 5 tane tek, 2 3 4 5, bir arttır, tekrar 5 tek, bir arttır, 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 42 ilmeğe ulaşacağız. Evet, 8. sıradayız ve 6 tane tek, bir arttır yapalım. 5 6, yine bir arttır. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. Ve sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 9. sıramızdayız. 7 tane tek batalım. 3 4 5 6 7 tek, bir arttır. Yine sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 54 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, 10. sıramızdayız. 8 tane tek batalım. 2 3 4 5 6 7 8 tek battık. Bir arttır. Yine 6 tekrar yapıyoruz. Ve 60 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, 11. sıramızdayız. 9 tane tek batalım. 3 4 5 6 7 8 9 tek battım. Bir arttır. Yine 6 tekrar yapıyoruz. Ve 66 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 12. sıramızdayız. 10 tane tek batalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek yaptık. Bir arttır. Yine sıra sonuna kadar 10 tek, bir arttır. Tekrar yapalım. 72 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, 13. sıramızdayız. 11 tane tek, bir arttır yapalım. 12 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar ve sıra sonunda 78 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 11 tek yaptım. Hemen aynı arttırmalar üst üste denk gelmekte. Arttırışımı yapıyorum. Şimdi yine 6 tekrar yapalım. Evet, 14. sıramızdayız ve son arttırışımızı yapacağız. 12 tane tek batalım.
ve tekrar 6 tekrar yapacağız. Sıra sonunda 84 sık iğneye ulaşacağız. Evet. 12 tane tek battım. Yine bir arttırmanın içine arttırma yapıyorum. Evet, tekrar 6 tane görünüyor zaten. 6 tekrar yapalım. Ve daha sonra 13 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne yine düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, arttırmadan sonra toplam 13 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz ördük. 15 ve 27. sıralarımız. Şimdi 28. sıradayız. Başlangıç yerimizden itibaren 28 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 28 sık iğne yaptım. Şimdi göz altlarında arttırmamızı yapacağız. Bir arttır, bir tek, 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 bir arttır. Evet, toplam 6 tane arttırma yaptık. Şimdi burun aramızda 6 sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane tek battık. Tekrar arttırıyoruz. Yine 6 tane bir sık iğne aralıklı arttırıyoruz. Bir arttırma yaptım. Bir tane tek, bir artır, bir tek, bir artır, bir tek, bir artır, bir tek, bir artır, bir tek ve bir arttır. Evet, 2 tane göz altında arttırmamızı yaptık. Yanaklarımız, yanak artırışları bunlar. Şimdi sıra sonuna kadar geri kalan sık iğnelerimize tek batalım. Şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi bundan önce göz işleyeceğim. Göz işlemek isteyenler birkaç sıra ördükten sonra göz işleyeceğim. Daha rahat yapmak için. İsteyenler de takma göz takabilirler. Onun da yerini göstereceğim. Böyle takma gözün işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü herkes yapamıyor maalesef. Zor gelebiliyor. Şimdi takma göz yapsam bu sefer göz işlemesi istenecek. O yüzden gözümüzü işleyelim. Evet, şimdi sıra geldi gözümüzü işlemeye. Kafayı doldurduğumuz zaman daha zor oluyor. O yüzden burada bırakıp göz işliyoruz ve daha sonra örmeye devam edeceğiz. Şimdi
göz takmak isteyenler arkadaşlar hemen şurada burun kısmı, burası burun ortalığımız. Burun tarafındaki bakın bir ikinci arttırmanın 2 sık iğne üstü, bir 2 sık iğne üstü, burası. Buraya gözümüzü takıyoruz. Şöyle biraz burayı açalım. Makasımı da almamışım yanıma. Bakın bu şekilde gözümüzü yerleştiriyoruz. Diğer gözde yine aynı şekilde yine burun tarafındaki ilk arttırmadan sonra bakın bir ikinci arttırmanın 2 sık iğne üstü, bir 2, şurası bu deliğin içi, buraya. Şu şekilde. Gözleri yerleştirebilirsiniz. Evet, şimdi biz gözümüzü işleyeceğiz. O yüzden yine aynı şekilde bir ikinci arttırmanın 2 üstü, bir 2, bu delik. Bu deliğin şu 4 kare bizim şu kalemle de bu uçan kalem, bu 4 sık iğneni burayı siyah yapacağız. Önce burayı bir işleyelim. Daha sonra diğer ki şu 3 köşedekilere de mavi veya farklı renk yapacağız. Daha sonra beyaz şekilde devam edeceğiz. Ben bu şekilde ipler, renkler belirledim. İpin katını ayıracağım. İsterseniz daha ince, elinizde hangi ipler varsa onlardan yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerden çalışabilirsiniz. Evet, önce siyahla başlıyoruz. Siyah ipimin katını ayıracağım. Şöyle ortadan ipimi çekelim. Ben katımı ayırıp geliyorum. Evet, ince bir iğne tercih edelim. Kalın olmasın. Aralardan rahat geçsin. Şimdi bu kare yaptığımız yerden şöyle bir yerden çıkıyorum. Önce gözümüzün ortasını yapıyoruz. Şöyle bir kare yapıyorum önce. Bu kolay bir göz işlemi. Daha detaylı farklı gözler de var. Bu herkesin yapabileceği bir işlem arkadaşlar. Evet, önce bir kare şeklini verdim. Şimdi bunun içini dolduracağım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduralım. Şöyle karşıya çapraz da yapalım. Evet, ben boşlukları doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet, göz bebeğimizi doldurdum arkadaşlar.
Sıra geldi mavi veya işte hangi renk yapacaksanız renkli tabakayımızı yapmaya. Şimdi buradaki 3 kenarı çalışacağız. Şuradaki sık iğneleri takip ediyoruz. Şöyle. Koyalım. Niçin yapmadık? Evet, çalışacağımız kısım burası. Bu 3. 1, 2, 3 kenar. Yine mavinin katını ayırdım. Düğüm attım ve hemen şu ilk yukarıdan ki sıradan başlıyorum. Burayı güzelce dolduralım. Siyahı bizi koparmıyoruz. Çünkü tekrar devam edeceğiz. Burayı da yine hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduralım. Evet, şimdi burada köşeyi döneceğiz. Bu sivri yere batmadan buradan hemen şu karşıya geçiyorum. Buraya bir yuvarlatmış oluyoruz. Bu köşeyi atlıyoruz arkadaşlar. Evet, köşemizi yuvarlattık. Burayı döndürdük. Şimdi yine aynı şekilde buraya kadar bu şekilde dolduralım. Ten rengi gözükmeyecek. Evet, mavi kısmımızı da bitirdik. 3 kenarımızı yaptık. Şimdi siyahla devam ediyoruz. Siyah ipimi şimdi alttan giriyorum. İpimi içeri almıştım buraya. Şimdi şu mavi kısmı de hemen yanındaki sık iğnemin, bakın bir sık iğne, bir üste kayıyorum. Bir üstten çıkıyorum. Bu şekilde. Mavinin yanındaki sık iğnenin bir üstü. Şimdi buradan şöyle bir çerçeve yapacağız. Önce şöyle bir şeklimizi verelim. İpin içine batıyoruz. Böyle güzel görüntü olması için.
Evet, yine aynı şekilde buradan da mavinin bir sık iğne bu tarafta, aynı hizadan bir sık iğne yukarı buraya battık. Evet, bu şekilde bir gözümüzün üst kısmını çizmiş olduk. Şimdi burayı tekrar bir düzen aralardan içinden geçerek şekil verelim. Şimdi şu kısmı içini dolduracağız. Evet, gözümüzün kapak kısmını çevreledik. Şimdi kirpiklerimizi yapalım. Şöyle bir sık iğne aralıklarla şöyle ben bir kısa yapıyorum, bir uzun yapıyorum. İster hepsini aynı boyda yapabilirsiniz.
fena olmadı herhalde. Şimdi gözümüzün beyaz kısmını yapacağız. Bunu yine koparmıyorum. Daha sonra alt kısma gölgelendirme vereceğim. Şöyle ipimizi kenara alalım. Beyazla devam edelim. Evet, yine şu uçtan giriyorum. Göz pınarından girdim. Önce buraya da bir çerçeve yapalım. İpin içine batıyorum, beyaz ipin. Evet. Burayı tekrar biraz daha yoğun yapacağız. Fazla yapmayacağız, o beyaz kısmı ince olacak. Çünkü aşağıya çok yaparsanız gözünüz sanki böyle yukarıya bakmış gibi olur. Şu kısmı dolduracağız. Ama şu alta geçmeden. Yine boşlukları dolduracağız. Boşluğu doldururken hep aynı noktadan göz pınarımızdan giriyoruz. Ve bu ten rengini kapatıyoruz. Hep aynı noktadan çıkalım. Ve boşluklarımızı kapatalım. Evet, göz akımını da bu şekilde doldurmuş oldum arkadaşlar. Şimdi ipimi koparmadan göz ışığımızı da yapalım beyaz ipimizle. Şöyle bir yerden giriyorum. Gözümüze ışık vereceğiz. Çok az, bir milim kadar bir mesafeye batıyorum. Çok çekmeden hafif hafif bıraktım. Tekrar şu uçtan da aşağıdan alttan da giriyorum. Hemen bir milim kadar yanına battım. Yine hafif bırakıyoruz. Çok çekmeden bu şekilde gözümüze ışık verdik. Artık beyaz ipi koparabiliriz.
Şöyle bir yere düğüm atalım. Evet, şimdi en son siyahla şurada bir gölgelendirme yapalım. Evet, gözümün hizasından şu ortadan, alttan ortadan giriyorum. Beyazın altından şöyle 2 sık iğne kadar kayıyorum. Yine çok çekmedim fazla. Ve böyle bir gölgelendirmeyle gözümüzü biraz daha, bakışımızı derinleştirdik. Evet, gözümüzün biri bitti. Şimdi ikinciye başlayacağız. Yine ipimizi kesiyoruz. Çünkü doldurduğumuzda hani direkt buradan geçersek bu buradan görünüyor, siyahlık. O yüzden şöyle bir yere düğüm atalım. Evet, yeniden ipimizi düğüm atacağız. Evet, şimdi ikinci yerimizi birleştirirken göz arasında 6 tane sık iğne olacak. Şimdi 2, 4, 6. 6 tane hesap ettik. Bir tane bir sık iğne beyaz için, bir sık iğne mavi ve geri kalan şu 4 kutu, şurası göz akını yapacağımız yer, pardon, göz siyahını yapacağımız yer olmuş oluyor. Yerimizi bulmuş olduk şu kare içi. Göz arttırmasından sonra bir tane bu mavi içindi. Bu da siyah. Yine şuradaki bir ikinci göz arttırmasından bu tarafa 2 sık iğne. Yerimizi bu şekilde belirledik. Şimdi buraya siyah yaptık. Mavi, beyaz, 2, 4, 6. Evet, göz arası 6 tane olacak. Şimdi aynı şekilde burayı siyahla kare yapacağız. Evet. Göz bebeğimizi yaptım. Karemizin içine. Şimdi mavi yine bir sık iğne, şu 3 kenarı işleyeceğiz. Yine buradan giriyorum. Yine aynı şekilde 3 kenarı güzelce dolduralım. Evet arkadaşlar, ikinci gözümü de işledim ve bu arada benim buz mavim çok açık olduğu için, biraz daha belirgin olmasını istediğim için şöyle gözümün çevresinden böyle daha koyu bir maviyle tek kat, şu şekilde tek kat açtım ve çevresinden gittim. Şimdi diğerine geçeceğim. Şimdi hemen mavi ile beyazın ortasından geçiyorum. Kalemi çiziyormuş gibi çevresini belirginleştiriyorum. Beyaz ve mavinin
tam ortasında yapıyoruz. Tabii bu arzuya kalmış. Açık renk göz yapanlar için. Evet, göz işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi tekrar örmeye devam ediyoruz. Göz arttırmasından sonra toplam 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplam 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örgümü tamamladım. Şimdi azaltmaya geçiyoruz. 39. sıradayız ve 14 tane tek örüp bir azaltacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tek battık, bir azaltıyoruz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yine tekrar yapalım. 14 tek, bir azalt, 6 tekrar. Evet, sıra sonuna geldim ve 90 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 40. sıradayız. 13 tane tek yapıyoruz. Evet, 13 tane tek yapalım. 1 2 3 4 12 ve 13 tane tek battık, bir azalt. Yine sıra sonuna kadar 13 tek, bir azalt, 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 84 sık iğnemiz kalacak. Evet, 41. sıradayız. 12 tane tek örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tek battık, bir azalt. Evet, tekrar 12 tek, bir azalt, 6 tekrar. Sıra sonunda 78 sık iğnemiz kalacak. Evet, 42. sıradayız ve 11 tane tek, bir azalt yapacağız. Yine 6 tekrar, 11 tek, bir azalt. Sıra sonunda 72 sık iğnemiz kalacak. Dokuz, 10, 11 tek yaptım, bir azalt. Evet, aynı şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Evet, 43. sıradayız ve 10 tane tek, bir azalt yapacağız. Yine 6 tekrar, 10 tek, bir azalt. Sıra sonunda 66 sık iğnemiz kalacak. Evet, kafa azaltma şeklimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar.
Şimdi her sırayı artık göstermemize gerek yok. Buradan anlamışsınızdır. Hani yeni başlayanlar için diyorum. Eskiler biliyor zaten. Bu şekil kafamız 27 tane sık iğne kalana kadar, orayı artık en son 50. sırayı göstereceğim. 10, 9, 8, 7 diye azalta azalta kapatacağız arkadaşlar. Arada doldurmayı da unutmayalım. Şimdi ben 50. sıraya kadar azaltıp geleceğim. Evet arkadaşlar, en son 49. sıramda 4 tek bir azalt, 4 tek bir azalt, 6 tekrar yaptım. 30 tane sık iğnem kaldı. Şimdi boynumuzda 27 sık iğne kalmıştı. Şimdi aynı kafada da aynı sayıda kalması gerekiyor. O yüzden 50. sıramızda 8 tane tek bir azalt yapacağız. 8 tek bir azalt, 3 tekrar olmuş olacak. Yani 3 tane azaltmış olacağız. Ve 27 sık iğneye düşeceğiz. Bu arada kafamı da güzelce doldurdum. Açılmamasına dikkat edelim. Şimdi 2, 4, 6, 7, 8 tek bir azaltıyorum. Evet, tekrar 8 tek bir azalt, 8 tek bir azalt yaparak 27 sık iğneye düştük. Evet, burada artık videomuzu sonlandıralım. Ben artık oraya geleceğim ve ipimi koparacağım. Dikmek için gövdede ipi kesmiştim. O yüzden kafada dikmek için uzun bırakacağım ipimi. Evet, kafamız bu şekilde tamamladık. Bitirdik arkadaşlar. Tekrar şuradaki boşlukları da yine elle dolduracağım. Son dolduruşlarımı da yapacağım. Şöyle gözümüzde içeri doğru şöyle şekil verelim yüzümüze. Evet, videomuzu bitirdik. Toplam 50 sıra örerek tamamladık. Şimdi 4. bölümde yüzünü yapacağız. Saçlarımızı yapacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.